Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle bir elbise tasarlayacağız ve öreceğiz. Elbise tasarlayacağız ama isteyen arkadaşlar elbiseyi kazağa dönüştürebilirler. İsteyen arkadaşlar tunik yapabilirler. Çok uzun, salaş bir elbise olmayacak, vücuda oturan. Ufak ayrıntılar olacak, çok fazla zor da olmayacak. Bunun için kullandığım iplik Nako Lux Minnoş Baby. Çok kalın bir ip değil. Şöyle bir bakayım. 100 gramında 340 metre var. Ve misina şiş kullanacağız. Yakadan başlamalı bir elbise olacak. 3 numara şiş kullanıyorum. İpimi 6 tane aldım. Yeteceğini umuyorum. Siz de başlamak istiyorsanız, malzemelerimiz hazırsa vakit kaybetmeden başlayalım. Şimdi misina şişimize tam 120 ilmek attık arkadaşlar. 6 tane düz örüyoruz, 2 tane ters. Bir, iki, üç, 4, 5, 6. 2 tane ters örüyoruz. Tekrar 6 tane düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tekrar 2 tane ters. Altı tane düz. 3, 4, 5 ve 6. 2 tane ters. Altı tane düz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bu şekilde devam ederek tam 5 sıra yapacağız. Tam 5 sıramızı yaptık arkadaşlar. Burada baz alacağımız şey şu aralardaki 2 tane ters örgüler. 2, 4, 5 ve 6. sıradayız. Ve burgularımıza başlıyoruz. Bakın. Sıra başındayım. Sıra başını yalnızca bu iple anlayacağım. Şimdi 6 ilmeğimi boşa alacağım. Arkadan 3 ilmeğimi alacağım. Önden de şu iç 3 ilmeği aktaracağım. Yer değiştireceğim. Daha sonra düz bir şekilde onları örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Sıralarımı şaşırmamak için ayracımı koydum. Tekrar ipliğimi öne alıyorum. 2 tane tersimi yapıyorum. Tekrar 6 ilmeğimi boşa alıyorum.
Arka taraftan geliyorum ve öndeki ilmeği 3 ilmeği kavruyorum. Arkadaki ilmekleri de öne aktarıyorum. Ve 6 tane düzümü örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 2 tane tersimi örüyorum. Şimdi aparat yardımıyla da kullanabilirsiniz. Bir de öyle de göstereyim size. Üç ilmeğimi aparatıma aldım. Küçük şişime aldım. İpliğimi arkaya bıraktım. Şu arkadaki ilmeği ilk önce örüyorum. Bir, iki ve 3. Şimdi aktardığım aparatıma taktığım ilmekleri örüyorum. 1 2 ve 3. Bu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar ama bana aparatsız daha kolay geliyor. Size nasıl kolay geliyorsa. İpliğimi öne aldım. 2 tane tersimi ördüm. 2 tane tersimi ördüm. Ve 6 ilmeğimi boşa bıraktım. Arka taraftan geliyorum ve öndeki 3 ilmeği kavradım. Bu şişimle de ipliğimi arkaya alayım. Bu şişimle de öndeki arka tarafta kalan ipliği, arka tarafta kalan ilmekleri yer değiştirdim. Ve şişime geçirdim. 1 2 3 4 5 ve 6. Tekrar ipliğimi öne aldım. 2 tane tersimi ördüm. Tekrar ipliğimi arkaya aldım. Ve burgularımı yapıyorum. 6 tane ilmeğimi boşa bıraktım. Arka taraftan geldim. Öndeki 3 ilmeği yakaladım. Ve diğer şişime de geri kalan 3 ilmeği aldım. Bakın şöyle oldu. Sonra yer değiştiriyorum. Düz bir şekilde örüyorum 6 ilmeğimi. 1 2 3 4 5 ve 6. İpliğimi öne aldım. 2 tane ters ilmeğimi ördüm. Ve tekrar altı ilmeğimi boşa bıraktım. Arkadan 3 ilmeğimi kavradım. Kalan ilmeklerimizi de ön tarafa aktardım. Bu kadar.
1 2 3 4 5 ve 6. İpliğimi öne aldım, 2 tersimi ördüm ve aynı işlemi sıra sonuna kadar uygulayacağım arkadaşlar. Ondan sonra tekrar 5 sıra öreceğim, tekrar burgularımı yapacağım. Bu şekilde yakayı oluşturacağız. Ne kadar oluşturacağız, kaç santim oluşturacağız, ben yapınca sizlerle paylaşacağım. Bunları yapalım, tekrar gelelim. Yakayı bitirdik arkadaşlar. Yakamız, burguları sayalım. 1 2 3 4 5 tane burgu yaptık. Bu böyle çok boğazlı bir elbise olmayacak. Ben balıkçı yaka düşünüyorum ama boğazlı sevenler 7 santim civarı bir yakamız oldu. Boğazlı seven arkadaşlar bunu daha da büyütebilirler. Şimdi adım adım birlikte çalışacağız. Bunun için 8 tane ayraca ihtiyacımız var. 8 tane farklı renkte ipte kullanabilirsiniz. İlk birkaç sırada ayraca ihtiyacımız olacak. Ben evde bulduğum bütün ayraçları getirdim arkadaşlar. Gene de yetmedi. Bundan sonra düz örgüyle devam edeceğiz. Yalnızca düz örgü yapacağız. Şimdi hemen bir ayracımızı yerleştirelim. Şuraya önümüzdeki ilmeğe ayracımızı yerleştirdik. Onu düz ördük. Ayracımızı yerleştirdiğimiz ilmeğimizi düz ördük. Bir tane daha düz öreceğiz. Ona da bir tane ayraç geçireceğiz. Şurada yan yana 2 tane ilmeğe ayracımızı geçirdik. Şimdi 14 tane düz yapacağız. 14 tane düz öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. Tekrar önümüzdeki ilmeğe bir tane ayraç geçireceğiz. Kilitleyeceğiz. Ve geçirdiğimiz ayraç olan ilmeği tekrar öreceğiz düz. 1 2. İkinci ilmeğe de ayracımızı geçiriyoruz. Şimdi 48 ilmek düz öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 48 ilmeğimizi düz ördük. Hemen önüne bir tane ayraç, ayracı taktığımız ilmeği de örüyoruz. Bir tane daha ilmek örüyoruz ve bu ördüğümüz ilmeğe de ayracımızı takıyoruz. Şimdi tekrar 14 tane düz öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. 14'ü ördük. Tekrar öndeki ilmeğe bir tane ayraç, 2 tane öreceğiz burada. Ayracımızı taktığımız ilmeğimizi ördük. 1, ikincisini de örelim. 2, ona da ayraç takıyoruz. Evde bunu buldum arkadaşlar. Şimdi 36 tane ilmek öreceğiz. 36 tane düz. 1, 2, 3, 4, 35 ve 36. Bakın, ilk ayracı taktığım yere geldik. Şöyle bir toparlama yapalım. Şimdi buradan başladık. 2 tane ilmeğe birer tane ayraç taktık. Ondan sonra 14 tane düz ördük. Sonra tekrar 14 ördükten sonra 2 ilmeğe tekrar ayraç taktık. 48 tane düz ilmek ördük. Tekrar öndeki 2 ilmeğe ayracımızı taktık. Tekrar 14 tane, tekrar 14 tane düz ördük. Ayraçlarımızı taktık. Şu ayraç kafamı karıştırıyor. 2 tane ayracımızı taktık ve 36 tane kalan ilmeğimiz olan 36 tane düz ilmeğimizi ördük. Şimdi burada bedenleri belirledik. 48 ilmek ön ilmeğim, ön bedenimiz. 14, iki yanda önde 14 ördüklerimiz kollar için ayırdığımız ilmekler. Arkada da 36 ilmek arka beden için ayırdığımız ilmek. Şimdi kafanız hiç karışmasın. Zaten döne döne öreceğimiz için ayraçlarımız da var. Arttırmalar yapacağımız için bir müddet sonra ayraca ihtiyacımız kalmayacak. Şimdi birinci sıramızı bitirdik. İkinci sıramızı yaparken hemen arttırmalarımıza başlıyoruz. Şimdi şurada önümüzde 2 tane ilmeğimiz var. Arttırmamı yaptım. Şöyle üzerine aldım. Üzerine aldım. Ve 1, 2 ilmeğimi ördüm. İkisinde de ayraç var. Tekrar arttırmamı yaptım. Şimdi diğer ayraca kadar örüyorum. Tekrar ayraca geldim. Şimdi tekrar ayracıma geldim. Tekrar arttırıyorum. 2 ilmeğimi, ayraçlı olan 2 ilmeğimi örüyorum. 1, 2. Tekrar arttırıyorum. Ve şu ayraca kadar örüyorum arkadaşlar. Burası ön beden 48 ilmek olan. Tabi arttırmalarla beraber ikinci sırada 50'ye ulaşacağız. Bakın 48 ilmeğimi de ördüm. Tekrar ayracıma geldim. Tekrar arttırıyorum. Üzerine atıyorum. 2 tane ilmeğimi ördüm. 1, 2. Tekrar arttırdım. Ayracıma geldim. Bakın ayracıma geldim. Arttırdım.
şu iki ayraç olan 2 ilmeğimi örüyorum. Tekrar arttırıyorum ve diğer ayraca kadar gidiyorum. Birinci turumuzu döndük. Birinci sıramızı yaptık dolayısıyla. Şimdi bakın, burada arttırdığım yer var. Burada artık ayraca ihtiyacım yok. Arttırdığım ilmeği örüyorum. Ördüm. Bir tane daha arttırıyorum. 2 ilmek örüyorum. Ördüm. Bakın, burada da arttırdığım ilmek var. Hemen şimdi onu ilk arttırıyorum. O arttırdığım ilmeği örüyorum. Şimdi daha netleşecek. Diğer arttırdığım ilmeğe kadar düz bir şekilde örüyorum. Bakın, tekrar geldim arttırdığım ilmeğe. Bakın, onu örüyorum. Böyle gelirken onu örüyorum. Arttırıyorum. 2 ilmeği örüyorum. 2 ilmeği örüyorum. Bakın, burada arttırmam var. Burada hemen arttırıp arttırdığım, daha önceki sırada arttırdığımı örüyorum. Tekrar arttırdığım ilmeğe kadar geliyorum. Bakın, geldim. Arttırdığım ilmeği ördüm. Tekrar arttırdım. Şu 2 ilmeği ördüm. 2 ilmeği ördüm. Bakın, tekrar arttırdığım ilmeğe geldim ama burada arttırmadan önce bir arttırma yapıyorum. Tekrar geliyoruz. Bakın, ikinci sıraya geçtik artık. Burada düz ters yok. Yalnızca düz örüyoruz. Döne döne ördüğümüz için örgümüzün arka yüzü diye bir şey de yok. Hep düz. Onun için çok basit. Tekrar arttırdığım ilmeğe geldi. Onu örüyorum. Tekrar arttırıyorum. 2 hat olan ilmeğimi, 2 ilmeğimi örüyorum. Bakın, burada da arttırmıştım ama onun öncesinden tekrar arttırıyorum. Daha önce arttırdığım ilmeği de ördüm ve tekrar dönüyorum. Bakın, ilk arttırdığım ilmek 3. sıraya geldim. Dolayısıyla 2. arttırdığım ilmeği örüyorum ve hat çizgime ulaşmış oluyorum. Tekrar arttırıyorum. 2 ilmeğimi örüyorum. Hemen burada arttırıp daha önceki arttırdıklarımı zaten bedene dahil ettim. Örmeye devam ediyorum. Bu şekilde arkadaşlar, bakın, bu şekilde şöyle ufak ufak gözler olacak ve döne döne buna dikkat ederek, zaten ondan sonra kendiliğinden gelişiyor. Arttırdığınız ilmeği siz görüyorsunuz. O hat ilmeği baz alarak yapacağız. Ne kadar yapacağız? Ne kadar yapacağımızı şu an ben de bilmiyorum. Doğaçlama çalışıyorum, biliyorsunuz. Ben yaptıktan sonra sizlerle kaç tane arttırdığımı, sayımın kaç olduğunu ve kaç santime ulaştığımı paylaşacağım. Bunları yapalım. Tekrar gelelim. Epey bir ördük arkadaşlar. Şimdi ilmek sayılarımızı söyleyeceğim. Ama 1 artı, 1 eksi, 2 artı, 2 eksi yapmayın. Çok fazla dikkate almayın arkadaşlar. Önemli olan bedeninize uyumlu olması. Elbiseyi nasıl düşünüyorum? Üst beden böyle vücuda oturan bir beden olmayacak. Üst beden birazcık geniş olacak ki basenleri kurtaralım diye. Şimdi ön bedenimizde tam 142 ilmeğimiz oldu. Kollarda 102 ilmeğimiz oldu. Arka bedende ise 128 ilmeğimiz oldu. Biliyorsunuz şuralarda da birer tane var. Yani 2 burada, 2 burada,
2 burada, 2 de burada. Yani 8 ilmeğimiz de öyle oluşuyor. Şimdi ön bedenini alırken birer ilmek ön bedene, birer ilmek kollara, birer ilmek de arka bedene gidecek. Yani dolayısıyla bizim 142 olan ön bedenimiz, bir tane buradan alıp bir tane buradan alınca da 144 olacak. Şöyle bir şeyi, kolu ne kadar ördüm. Burası işte çok önemli. Herkesin karışı ortalama 20-21 santimdir arkadaşlar. Şöyle ölçtüğünüz zaman kendi karışınıza denk gelmesi gerekiyor. Santimle bakarsak, santimle ölçersek de %20 santim geliyor. Şimdi kolları kenara alacağız. Kolları daha sonra öreceğiz. Ön bedenle arka bedeni birleştireceğiz arkadaşlar. Şimdi neredeyim onu da söyleyeyim. Şimdi arka bedeni ördüm, geldim ve kola geldim. Bakın, şu 2 tane direğimiz vardı. Direğin hem bu tarafında hem bu tarafında arttırıyorduk biliyorsunuz. Burada arttırma yapmadım. Son arttırdığımı ördüm. Şunu, ilk direği de ördüm. İkincisini kola aktaracağım. Burası benim kolum. Şimdi bunu başka şişe geçireceğiz. Ya da eğer elinizde benim gibi fazla misina şişi yoksa da herhangi bir farklı renkte ipe geçirebilirsiniz. Bunları aktaracağız. Şimdi bakın, aktarırken de şu 2 hat ilmeklerimiz olan şu 2 ilmeğin bir tanesini kola alıyorum. Diğer taraf bedende kalacak. Bunu ayırdım. Belki iple yaparsanız daha da kolay olabilir. Şimdi ben deneyeceğim. Eğer rahat çalışamazsam
hemen ipe aktaracağım arkadaşlar. Şimdi burada bir ilmeğimizi aldık. Hat ilmeğimizden bir tanesini aldık. Burada da aldık bir tanesini. Hemen örüyorum arkadaşlar. Bundan sonra arttırmaları yapmayacağız. Dümdüz. Şimdi bakın, kolu birleştirdik. Şöyle kolumuzu ayırdık. Ve şu an arka bedenden ön bedene geçtim. Ön bedeni kol hattına kadar örüyoruz ve tekrar buluşuyoruz arkadaşlar. Örelim, gelelim. Ön bedeni de kola kadar ördüm. Bakın, şu hat ilmeklerimden birer tane, bir tanesini de ördüm. Diğerini tekrar şişe geçireceğim ama bu sefer misine şişi olmayanlar için ipliğe nasıl geçirilir onu göstereceğim. Normal ipimizi iğnemize geçiriyoruz. Önden geçirmiyorum, ben arkadan geçiriyorum çünkü takılır, daha kötü olacak. Şöyle alıyoruz. Şu hat ilmeğimi de aldım. Bir tanesini aldım ve iğnemi buradan çıkardım. Ve ipliğimi şuradan bağladım. Şöyle bağladım. Aslında böyle örmek daha da kolay olacak. Muhtemelen ben de diğer tarafı ipe geçireceğim arkadaşlar. Tekrar bakın, hat ilmeğimin bir tanesi burada. Hemen geçiyorum. Hiç artık arttırma yapmıyoruz. Son arttırmalarımızı da örüyoruz ve örmeye devam ediyoruz. Şöyle bir bedenimize bakalım. Bakın şu taraf kol. Kolu artık ayırdık. Bedenimiz bu şekilde. Şöyle kocaman bir yuvarlak döne döne öreceğiz arkadaşlar. Ne kadar öreceğiz? Bele kadar öreceğiz. Çünkü belde şu saç örgüsü detayını tekrar uygulayacağım. Hem beli toparlasın hem de şık dursun diye. Şurada bu detayı tekrar uygulayacağız. Bele kadar örelim. Bele kadar nasıl tespit edebilirsiniz? Bu bildiğiniz hiçbir şeyi olmayan, şurayı çok fazla sıkmazsak, biraz geniş geniş bırakırsak ipliği, bunu bildiğiniz kazak gibi giyebilirsiniz üstte. Giyerek ölçebilirsiniz arkadaşlar. Ben gene de ölçüleri sizlerle paylaşacağım. Ama kendi bedeninizde, kendi ölçülerinizde almak en sağlıklısı. Bele kadar örelim. Tekrar buluşalım. Evet arkadaşlar. Bel hattına geldik arkadaşlar. Şimdi şöyle yakayı göstereyim size. Bakın bu şekilde yakamız oldu. Aynı bu burguları, bu saç örgülerini belde uygulayacağız. 274 ilmeğimiz var. Sanıyorum 2 ilmek eksik kalacak. Onu da ters ilmekleri yaparken hemen arttırarak onu da halletmiş olacağız. Giydim, denedim. Bayağı bildiğiniz, çünkü döne döne örüldüğü için hem ön hem arka, kollarda böyle bıraktık. En son kolları öreceğiz. Bunu giyerek bedeninize oturup oturmadığını tespit edebilirsiniz. Gene de ben sizinle ölçüleri paylaşacağım. ...38 santim yaptım arkadaşlar.
Şimdi aynı yakada uyguladığımız burguyu, saç örgüsünü burada da uygulayacağız. Şimdi 6 tane ilmeğimizi boşa alıyoruz. Arkadan ön taraftaki şu 3 ilmeğimizi alıyoruz. Arkadaki ilmekleri de ön tarafa aktarıyoruz. Şimdi elimizde 274 ilmek var. Muhtemelen 2 ilmek falan eksik gelecek arkadaşlar. O 2 ilmeği de ben ters ilmeklerde, aralarda 2 ters ilmek yapıyoruz. Bir tanesini burada arttıracağım. Bir tanesi de diğer yan hatta arttıracağım. Bunu göstereyim size. Şimdi yer değişikliğini yaptım. Normal gene düz bir şekilde örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi ipliğimi öne alıyorum. 2 tane ters ilmeğimi yapıyorum. 1 2 tekrar 6 ilmeğimi boşa alıyorum. 6 ilmeğimi boşa alıyorum. Arkadan 3 ilmeğimi aldım. Şu ilmekleri de ön tarafa aktarıyorum. Bunu da ön taraftan aldım. Şöyle aktarıyorum. Bir, iki, üç, dört, 5 ve 6. Şimdi arttırmanın bir tanesini burada yapacağız. İpliğimi öne alıyorum. Bir tane arkadan, bir tane de önden. 2 ters ilmeğimi burada bu şekilde yaptım. Tekrar ipliğimi arkaya alıyorum. 6 ilmeğimi boşa bırakıyorum. Arka taraftan öndeki 3 ilmeğimi aldım. Bir, iki, üç, 4, 5 ve 6. Tekrar 2 tane tersimi örüyorum ve aynı burgu işlemini burada da yapıyorum. Bir ilmeğim boş kaldı. Onu da yan tarafta, çok böyle görünür yerde olmasın diye, yan tarafta bir ilmekten 2 tane ters arttırarak yapıyorum. Burgularımı bu şekilde yapacağım. Ters ilmeğimi ayrıcımı koyacağım. 5 tane sıra, 5 ters sıra olduktan sonra 6. ters sırada tekrar burgu yapacağım. Şimdi bu bel hattını yapalım. Ondan sonra da bir müddet örelim. Tekrar gelelim. Tekrar birlikteyiz arkadaşlar. Şimdi elbisemiz büyük ölçüde bitti. Ölçüleri vereceğim size ama bu kişiden kişiye değişir. Şu iki omuzu birleştirip tam şuradan etek ucuna kadar tam 84 santim oldu. Bir de şurada bir detay var, onu da söyleyeceğim size. Eğer kendinize yapıyorsanız ya da basenli birisine yapıyorsanız burada biraz arttırma yaptım ben. Nerede arttırma yaptım? Tam şu ters sıralarda, ters 2 ilmek var ya arada, arttırmalar yaptım ki basende böyle çok oturan bir elbise olmasın istiyorum. Fakat siz
tam vücudunuza oturan bir elbise istiyorsanız bu arttırmaları yapmanıza gerek yok. Eğer biraz daha böyle geniş, rahat kullanım istiyorsanız da bu arttırmaları yapabilirsiniz. Ben her ters ilmeklerde arttırma yaptım. Yakada ve belde uyguladığımız bu saç örgüleri etek ucunda da uygulamayı düşünüyorum. Onun için ne yaptım? Elbisemi şöyle yan getirdim. Yan hatlardan başlıyorum. İlmek sayılarını sizlerle paylaşmayacağım. Çünkü herkes farklı arttırabilir. Çünkü belki hiç arttırma yapmayacaksınız. Bu ölçülerde gideceksiniz. Etek ucunda da dolayısıyla bu sayılarda saç örgü oluşacak. Arttırdığınız zaman da böyle işte matematik işlemine de gerek yok. 6 tane düz, 2 tane ters öreceğiz. İlmek sayılarınız az kaldığı zaman da bir kontrol edersiniz. Ne kadar ilmeğiniz eksik, onları ters ilmeklerde keserseniz tam denk getirmiş olursunuz. Ben çünkü öyle yapacağım. 2 tane ters, 6 tane düz yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Tekrar 2 tane ters. 1, 2, 6 tane düz yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 2 tane ters. Saç örgülerimizi şu an oluşturuyoruz. 6 tane düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi bu şekilde tüm çepeçevre öreceğim. Ve şuralara yaklaştığım zaman bir ölçüm yapacağım. 6 tane ters, 2 düz, 6 tane denk gelecek mi? Eğer 2 tane fazlam varsa ters ilmeklerde onları hemen keseceğim. Bu şekilde aynı belde uyguladığımız saç örgüsünü uygulayacağız arkadaşlar. Kaç sıra yapıyorduk? 5 tane ters sıra yapınca 6. ters sırada burgularımızı yapıyorduk. Aynı işlem burada olacak ve elbisemin beden kısmını bitirmiş olacağım arkadaşlar. Daha sonra kolda görüşeceğiz. Kol çalışmaya başlamadan önce de son halini sizlerle paylaşacağım. Bunları yapalım, gelelim. Şimdi elbisemizin etek ucunu yaptık arkadaşlar. İstediğimiz boya ulaştığımız zaman hiç eksiltme yapmadan 6 ilmek buradan başladık. Yan taraf oluyor burası. Bakın. 2 ters, 6 düz, 2 ters, 6 düz şeklinde çepeçevre ördük. Eğer ilmekleriniz biterken eğer bir eksiklik hissederseniz ya da fazlalık hissederseniz orada ters ilmeklerde birer ilmek kesebilirsiniz arkadaşlar ve denk getireceksiniz. Yani bakın şurada başladım. 2 ilmek tersle başladım. Bakın burada ben de kesmişim. Denk getirmek için. Yani bu şekilde denk gelmesi lazım. Tersle başladım. Ters, 2 ters, 6 düz, 2 ters, 6 düz şeklinde. Buraya da düz ilmekler gelmesi lazım. 6 düz buraya denk gelmesi lazım. Denk şuralara geldiğimiz zaman şöyle bir ölçü yaparız. Ölçeriz. İlmek sayılarımızı denk getirmeye çalışırız. Bunu da ters ilmeklerde yapacağız. Ve 5 ters ilmek olunca 6.'ında burgu yapıyoruz biliyorsunuz. Kaç tane burgu yapmışım? 1, 2, 3, 4. 4 burgu yaptım. Ondan sonra tam burada çepeçevre düz ördüm. Çepeçevre ilmeklerimi düz ördüm. Sonra buraya geldikten sonra çepeçevre ters ördüm ikinci sırasında. Ondan sonra da düz ilmeklere tekrar buraya geldiğim zaman örerek kestim arkadaşlar. Bu şekilde yaptığım zaman şöyle bir görüntü elde ediyoruz. Bu da çok hoşuma gitti. Bunu kollarda ve yakada da uygulayacağız. Bu şekilde ne şöyle katlanma oluyor, farklı bir görüntü oluşuyor. Gayet güzel oluyor. Bu şekilde yaparak elbisemizi bitireceğiz. Daha sonra bakın kolun bir tanesini ben yaptım. Kolda böyle oldu. Aynı şekilde
ilmeklerimizi almıştık. İlmeklerimizi şişimize geçireceğiz. Ondan sonra hiç eksiltme yapmadan örerek devam edeceğiz. Ölçüyü de üzerinize giyerek kol ölçünüze bakacaksınız. Şuraya geldiği zaman artık kolunuz bitmiş demektir. Hiçbir şekilde kesme yapmadım ben burada. Kol ucuna geldiğim zaman 104 ilmeğim vardı elimde. Şu burguya geldiği zaman sıra 104 ilmeğim vardı. Şöyle ölçtüm ve 52 ilmek benim kol bileğime uydu. Yani bu ne demek oluyor? Her ilmekte kesmem gerektiğini söylüyor. Siz eğer kol bileğiniz daha kalınsa ya da biraz daha geniş yapmak istiyorsanız bunu ona göre ayarlarsınız. Yani ben 104 ilmeği burada tek seferde bir sırada örerek kestim. Nasıl kestim? 6 ilmek düz yaparken her ilmeği çift çift aldım. Çift çift alarak her ilmekte kesmiş oldum. Ondan sonra tekrar burgularımı yaptım. Kaç burgu yaptım? 1, 2, 3, 4 burgu yaptım. Ondan sonra bakın buraya geldiğimde çepeçevre düz olarak bütün ilmeklerimi ördüm. Buraya geldim. Sonra tekrar çepeçevre bütün ilmeklerimi ters ördüm. Tekrar buraya geldiğimde örerek kestim arkadaşlar. Şunu da şöyle birleştireceğim. Bakın bu birleştirme o kadar güzel bir birleştirme ki fark edilmiyor bile. Şurada şöyle ilmeğimi tam çıkarmadan şuradan birleştirdim arkadaşlar. Bakın burası da bu kadar düzgün oluyor. Ve bu şekilde kolumuzu da bitirmiş olacağız. Siz ister yaparsınız, ister yapmazsınız bilmiyorum. Bunu da size göstermek istiyorum. Her ayrıntıyı sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi yakamız çok düzgün bir yaka oldu. Fakat şuralar şöyle biraz marullanma oluyor. Bir de biz doğaçlama çalıştığımız için şurayı göstereyim. Şu etek ucundaki şu görüntüyü kollarda da elde edeceğiz. Bu böyle yaparak. Bu bir sıra düz. Sonra bir sıra ters. Ondan sonra da örerek kesmeyle bu şekilde görüntü oldu. Bu benim çok hoşuma gitti. Bunu yakada da elde etmek istiyorum. Nasıl yapacağım? Şurada benim yakamın başlangıcı. Şuradan burada kaç tane ilmeğimiz vardı? 6. Arada kaç tane ilmeğimiz vardı? 2. 6 ilmek her ilmeğin içinden gelecek şekilde şöyle göstereyim. Bakın şöyle her ilmeğin içinden gelecek şekilde ilmeklerimi alacağım. Yaka ilmeklerime ulaşacağım. Buraya geldim. Sonra ne yapacağım? Bir sıra düz öreceğim. Tekrar buraya geldim. Sonra bir sıra ters öreceğim. Tekrar buraya geldim. Ve en sonda örerek burayı da keseceğim. Burada da o görüntüyü sağlamak istiyorum. Siz ister bunu yaparsınız, ister ben böyle kullanmak istiyorum derseniz bu da güzel. Bu da şey değil. Ben son anda bu değişikliğe gittim. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Sonra ne yapacağız? Son paylaşımda buluşacağız arkadaşlar. Bunları yapalım. Tekrar gelelim. Elbisemiz bitti arkadaşlar. Yakamız bu şekilde oldu. Bel tarafımız bu şekilde. Ve etek ucu da böyle oldu. Gayet güzel oldu. Geniş bir kol oldu. Geniş bir kol tasarladı. Saç örgüsü detaylarıyla tamamladık arkadaşlar. 3 numara şiş kullanmıştım biliyorsunuz. Tam 6 yumak gitti. Çok az kaldı 6 yumaktan. 42-44 bedene uyum. Mankenimiz 36 beden olduğundan birazcık geniş geldi. Dizüstü bir elbise oldu. Günlük kullanımda gayet uygun, gayet şık bir elbise oldu. Herkesin dolabında olması gerektiğine inanıyorum. Yaparken çok keyif aldım. Eminim siz de keyif alacaksınız. Videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi, eğer videolarımın devamını istiyorsanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Güzel projelerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.